Herkese keyifli bir gün dileyerek yayınımıza hoş geldiniz. Bugün bize ilettiğiniz kaynakları kullanarak Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi'ni yani borsadaki koduyla HEKTC mercek altına alıyoruz. Şirketin finansal sağlığı nasıl, gidişat ne yönde? Bunları birlikte anlamaya çalışacağız. Evet, oldukça ilginç bir vaka aslında. Elimizdeki kaynaklar da bayağı detaylı. Aynen öyle. Şirketin en güncel 30 Haziran 2025 tarihli yarı yıl faaliyet raporu var. Bir de son 10 çeyreği kapsayan yani bayağı geniş bir dönemi ele alan bir finansal analiz ve yatırım değerlendirme raporu mevcut. Bu iki belge şirketin son zamanlardaki finansal yolculuğuna dair önemli ipuçları veriyor bize. Amacımız da tam olarak bu. Yani bu yoğun veriyi sizin için biraz ayrıştırmak, damıtmak, en can alıcı noktaları yani gerçekten ne olup bittiğini ortaya çıkarmak. Özellikle şirketin o parlak vizyonuyla sahadaki yani finansal tablolardaki gerçekler ne kadar örtüşüyor? Asıl soru bu aslında. Kesinlikle mevcut durumu ve olası gelecek senaryolarını anlamanıza yardımcı olmak istiyoruz. Ama başlamadan hemen çok önemli bir hatırlatma yapalım. Evet, bu kısım önemli. Bu sohbette paylaştığımız bilgiler, analizler, yorumlar bunların hepsi Hektaş'ın kamuya açık verilerine ve bize gönderdiğiniz analiz raporuna dayanıyor. Yani burada duyduklarınız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil, altını çizerek belirtelim. Mutlaka. Yatırım kararı vermeden önce yetkili bir finans uzmanına, bir danışmana başvurmanız şart. Bunu lütfen unutmayın. Evet, bu sorumluluk tamamen size ait. Hazırsanız o zaman başlayalım Hektaş'ın finansal dünyasına dalmaya. Ve tabii bu tür analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı da düşünebilirsiniz. Şimdi ilk olarak şuna bakalım. Hektaş kendini kamuoyuna nasıl sunuyor? Şirketin çizdiği genel resim ne? Şirket, kaynaklara göre kendini Türkiye'nin tarım kimyasalları ve teknolojileri sektöründe liderlerden biri olarak konumlandırıyor. Bu net. Evet, özellikle stratejik hedeflerinde bu vurgu çok belirgin. Yani geleneksel ürünlerden ziyade daha teknoloji odaklı, katma değeri yüksek alanlara bir yönelim var gibi. Aynen. Analiz raporunda tohumda bağımsızlık, akıllı tarım gibi iddialı sloganlar, temalar sıkça geçiyor. Hem faaliyet raporunda hem de analizde Ar-Ge'ye yani araştırma geliştirmeye yapılan ciddi yatırımlardan bahsediliyor. Bu da dikkat çekici. Tabii, aldıkları ödüller de var. Analiz raporu, Ar-Ge 2023 şampiyonu unvanını ve İKBİP'ten üst üste 7 kez alınan ihracatın yıldızları ödülünü mesela not düşmüş. Bütün bunlar yani bu anlatı Hektaş'ı böyle yenilikçi, inovatif bir teknoloji lideri gibi gösteriyor. Ve geçmişte yatırımcı ilgisini de büyük ölçüde bu imajla çektiği anlaşılıyor zaten. Kesinlikle. Şirketin sunduğu vizyon kağıt üzerinde oldukça parlak duruyor. Tarımda bir teknoloji üssü olma iddiası var. Evet, kulağa hoş geliyor. Fakat işte işin ilginç yanı ve analiz raporunun da ısrarla altını çizdiği nokta şu. Bu iddialı vizyonla alınan ödüllerle şirketin son dönem finansal performansı arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Hatta bir uçurum diyebiliriz. Yani parlak vitrinle arka deponun durumu farklı mı diyorsunuz? Aynen öyle. İşte ilk önemli bulgumuz bu. Parlak vizyon ile acı finansal gerçeklik arasındaki makas giderek açılıyor. Şöyle düşünün, faaliyet raporuna göre 2025'in sadece ilk 6 ayında 366 milyon TL gibi devasa bir yatırım harcaması yapılmış. Ciddi bir rakam. Çok ciddi ve bu büyük Ar-Ge, yeni tesis yatırımları tam da şirketin karlılığının yani tabiri caizse çöktüğü bir döneme denk geliyor. Çok ilginç bir zamanlama. Bir yandan ödüller alınıyor, diğer yandan hem analiz raporu hem de faaliyet raporu brüt karın negatife döndüğünü söylüyor. Rakam net, 2025 ilk yarısında 184 milyon TL brüt zarar. Zarar mı? Brüt kar değil yani. Evet, brüt zarar. Oysa bir önceki yılın aynı döneminde 118 milyon TL brüt kar varmış. Aradaki fark devasa. Bu ne anlama geliyor peki? Yani basitçe anlatırsak? Şu anlama geliyor, şirket temel işinden yani ürettiği veya sattığı ürünlerden daha üzerine pazarlama, yönetim, Ar-Ge gibi diğer masrafları hiç eklemeden bile para kaybediyor. Direkt ana faaliyet zarar yazıyor. Bu çok temel bir sorun o zaman. Kesinlikle. Analiz raporu da bunun olası nedenlerini sorguluyor.
Acaba yapılan o büyük yatırımların geri dönüşü beklenenden çok mu uzun sürecek? Veya şirketin ana iş kolundaki maliyet kontrolü mü kayboldu? Ya da ikisi birden belki de. Olabilir. Sebep ne olursa olsun sonuç ortada. Stratejik vizyon henüz finansal tablolara yansımamış ve bu tutarsızlık bence karşılaştığımız temel problem. Bu vizyon gerçeklik farkı gerçekten çok çarpıcı. Peki bu durum rakamlara, özellikle bilançoya nasıl yansımış? Son 10 çeyreklik, yani yaklaşık 2,5 yıllık döneme bakınca bilanço bize ne anlatıyor? Analiz raporu bilançoda önce çok hızlı bir büyüme, yani bir genişleme, ardından ise bir küçülme veya daralma eğilimi olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Rakamlarla konuşursak. Şöyle, toplam varlıklar mesela 2023 Mart'ında 13,5 milyar TL civarındayken 2023'ün sonunda 36,7 milyar TL gibi bir zirveye fırlıyor. İnanılmaz bir artış. Evet, ama sonra Haziran 2025 itibariyle 26,6 milyar TL seviyesine geri iniyor. Güncel faaliyet raporu da bu rakamları teyit ediyor zaten. Yani bir çıkış ve sonra iniş var. Borçlar tarafında durum ne? Benzer bir hikaye orada da var. Toplam yükümlülükler, yani borçlar 2023 sonunda 25,8 milyar TL ile tavan yapıyor. Ama Haziran 2025'te kısa ve uzun vade toplamı 11,9 milyar TL'ye düşmüş görünüyor. Borçlarda bir azalma var gibi o zaman. Evet, kağıt üzerinde bir azalma var. Ama bu rakamlar bize şunu gösteriyor. Çok hızlı, büyük ölçüde borçlanarak finanse edilen bir büyüme yaşanmış. Anladım. Zaten bilançodaki o maddi duran varlıklar, yani tesisler, makineler falan, onlardaki artış da bunu gösteriyor, değil mi? Agresif bir yatırım, CapEx stratejisi izlenmiş. Kesinlikle. Analiz raporu da bunu vurguluyor. Agresif CapEx stratejisi net. Fakat bilançoda bir başka kritik nokta daha var ki o da öz kaynaklardaki artış. Öz kaynak artışı, bu iyi bir şey değil mi normalde? İlk bakışta öyle görünüyor, evet. Rakamlara bakınca Mart 2023'te 3,5 milyar TL olan öz kaynaklar Haziran 2025'te 14,7 milyar TL'ye çıkmış. Ciddi bir artış. Tamam, işte güzel. Nesi kritik bunun? Kritik olan şu, bu artış şirketin aynı dönemde milyarlarca lira zarar açıkladığı bir zamanda oluyor. Evet, doğru ya. Nasıl oluyor o zaman? Zarar eden şirketin öz kaynağı nasıl artar? İşte can alıcı soru bu. Analiz raporu bunun temel nedenini dış finansman olarak açıklıyor. Özellikle de 2024 sonlarındaki o büyük sermaye artırımı, kapa bildirilmişti bu. Yani şirket yeni hisse senedi çıkarıp satarak para toplamış. Öz kaynak artışı oradan geliyor. Aynen öyle. Büyüme, şirketin kendi faaliyetlerinden kazandığı karlardan değil, piyasadan toplanan taze paradan kaynaklanıyor. Sağlıklı şirketler öz kaynaklarını karlarıyla büyütür, Hektaş'taki durum farklı. Bu durumda mevcut hissedarların durumu ne oluyor? Payları azalıyor mu? Evet, analiz raporu buna dilution, yani seyreltme etkisi diyor. Mevcut hissedarların şirketteki payları karsız bir büyümeyi finanse etmek için seyreltilmiş oluyor. Şirketin toplam değeri artsa bile hisse başına düşen değerdeki artış çok daha sınırlı kalıyor. Anladım. O zaman ikinci önemli bulgumuzu da şöyle özetleyebiliriz. Büyüme, operasyonel başarıdan değil, yeni hisse ihracıyla finanse ediliyor Çok doğru bir özet. mı? Maalesef öyle. Hem analiz raporu hem de faaliyet raporu bu konuda net. En kritik sorun brüt karlılığın çöküşü. Trend nasıl peki? Rakamlar ne diyor? Trend oldukça kötü. 2023'ün 3. çeyreğinde 2,6 milyar TL'nin üzerinde bir brüt kar varken, 2024 sonunda 1 milyar TL'nin üzerinde brüt zarara dönülmüş. Zarar mı? Brüt zarar, yani eksiye geçmiş. Eksiye geçmiş, evet, ve güncel faaliyet raporu da 2025'in ilk yarısında bu zararın sürdüğünü gösteriyor. Eksi 184 milyon TL. Peki marj olarak bakarsak, yani satılan her 100 liralık maldan ne kalıyor ya da ne gidiyor? İşte orada durum daha da vahim. Brüt kar marjı Haziran 2025 itibariyle eksi %5'e düşmüş. Eksi %5 mi? Yani sattığı malın maliyetini bile çıkaramıyor. Aynen öyle. Sattığı 100 liralık mal için 105 lira maliyete katlanmış gibi düşünebilirsiniz. Bir önceki yıl aynı dönemde bu marj artı %3'müş. Bu iş modelinde çok temel bir sorun olduğunu gösteriyor. Satışların maliyeti hasılatı geçiyor. Peki neden?
Analiz raporu olası nedenlerden bahsediyor mu? Evet, birkaç ihtimal sıralıyor. Artan hammadde maliyetleri olabilir mi? Bu maliyetler fiyatlara yansıtılamıyor mu? Üretimde verimsizlikler mi var? Yoksa stokların değeri mi düştü? Muhtemelen bunların birkaçı bir arada etkili oluyor. Ve sorun sadece brüt kârda değil anladığım kadarıyla. Maalesef değil. Faaliyet giderleri, yani pazarlama, genel yönetim giderleri falan, onlar da artmış. Üstüne bir de artan borçluluğun getirdiği finansman giderleri var ki onlar da ciddi şekilde yükselmiş. Sonuç ne peki? Net kâr zarar ne durumda? Sonuç, faaliyet raporuna göre 2025 ilk yarısında 1,2 milyar TL faaliyet zararı ve 1,25 milyar TL net dönem zararı. Net kar marjı da eksi %34 gibi oldukça dip bir seviyede. Eksi %34. İnanılmaz. Bu rakamlar gerçekten de şirketin ciddi bir sarmala girdiğini düşündürüyor. Negatif brüt marj zaten başlı başına çok tehlikeli bir sinyal. Temel operasyonların artık karlı olmadığını gösteriyor. Üzerine bir de diğer giderler ve faiz yükü biniyor. Aynen. Analiz raporu da buna dikkat çekiyor. Geçmişteki o büyüme hamleleri için alınan borçların faiz yükü geliyor. Bu da net zararı daha da büyütüyor. Sürekli zarar yazınca ne oluyor? Şirketin sermayesi eriyor. Sermaye eriyince de yeni kaynak bulmak gerekiyor değil mi? Ya borç ya sermaye artırımı. Tam üstüne bastınız. Bu da ya gelecekteki finansman maliyetlerini daha da arttırıyor ya da mevcut hissedarların payını tekrar seyreltiyor. Tam bir kısır döngü. Analiz raporunda bir de FAVÖK rakamından bahsediliyordu sanırım. O ne durumda? Evet, o da çok endişe verici. Analiz raporu, referans verdiği bir finansal veri platformuna göre FAVÖK'ün, yani faiz, amortisman ve vergi öncesi karın, eksi 2,37 milyar TL gibi çok ciddi negatif bir seviyede olduğunu belirtiyor. Eksi 2,37 milyar. Bu şirketin esas faaliyetlerinden bırakın kar etmeyi, ciddi zarar ettiğini gösteriyor. Bu döngünün kırılması için şirketin acilen ama gerçekten acilen pozitif brüt kâra ve sonra da pozitif faaliyet kârına dönmesi lazım. Kısa vadede mümkün mü bu peki? Analiz raporu bunun pek kolay görünmediğini ima ediyor açıkçası. Dolayısıyla üçüncü kritik bulgumuz şu: şirketin ana faaliyetleri zarar üretiyor ve bu bir kısır döngü yaratıyor. Karlılık tarafındaki tablo gerçekten iç karartıcı. Peki ya nakit akışı? Hani şirketin kasasına giren çıkan para, orada durum farklı mı? Analiz raporu orada bir paradokstan bahsediyordu. Neydi o? Evet, bu ilk bakışta biraz kafa karıştırıcı gelebilir ama anlaşılması çok kritik bir nokta. Şirket gelir tablosunda milyarlarca lira zarar yazarken bazı dönemlerde işletme faaliyetlerinden nakit akışları, yani ana işinden yarattığın nakit, şaşırtıcı bir şekilde pozitif olabiliyor. Nasıl yani? Hem zarar edip hem de kasaya para girişi olması nasıl mümkün oluyor? Analiz raporu 2024'ün ikinci çeyreğinde mesela 4 milyar TL'yi aşan pozitif bir nakit akışı olduğunu belirtmiş. Buradaki kilit soru şu: bu nakit akışı sağlıklı mı? Sürdürülebilir mi? Değil mi yani? Para giriyorsa iyidir herhalde. İşte analiz raporuna göre cevap hayır. Bu pozitif nakit akışının iki ana kaynağı var. Birincisi, amortisman gibi gider yazılan ama kasadan fiilen para çıkmayan kalemler. Bu normal. İkincisi ne peki? İkincisi ve daha önemlisi işletme sermayesindeki değişimler. Özellikle de stoklardaki azalış. Rapordaki Haziran 2025 nakit akım tablosu örneğinde stoklardaki azalışlar kaleminden 2 milyar TL'nin üzerinde pozitif bir katkı görünüyor. Stoklardaki azalıştan nakit girişi. Bu ne demek? Şu demek, şirket o dönemde ürettiğinden veya yeni satın aldığından daha fazla miktarda stoğu satmış ve bu satışlardan kasasına nakit girmiş. Tamam, stok satmak normal değil mi? Normal ama bunu biraz önce konuştuğumuz o negatif brüt kâr marjıyla birleştirince işin rengi değişiyor. Analiz raporunun vardığı sonuç şu: şirket, nakit yönetebilmek için elindeki stokları muhtemelen maliyetinin altında fiyatlarla satıyor olabilir. Yani zarar ederek stok satıyor ama kasaya para girdiği için nakit akışı pozitif görünüyor. Aynen öyle. Gelir tablosunda zarar yazıyor ama stokları eriterek geçici bir nakit girişi sağlıyor. Bu pek sürdürülebilir bir şeye benzemiyor. Hiç değil. Analiz raporundaki benzetme çok yerinde. Bu, elektrik faturasını ödemek için evdeki mobilyaları satmaya benziyor. Kısa vadede günü kurtarır ama uzun vadede varlıklarınızı tüketirsiniz. Anladım.
Diğer nakit akışları ne durumda peki? Yatırım ve finansman? Yatırım faaliyetlerinden nakit akışı sürekli negatif. O agresif yatırımlar yüzünden sürekli para çıkışı var. Finansman faaliyetlerinden nakit akışı ise değişken. Bazen borç alınıyor, bazen sermaye artırımı yapılıyor para girişi, bazen de borç ödeniyor para çıkışı. Yani tüm bunlar o ne pahasına olursa olsun büyüme stratejisinin dış kaynaklara ne kadar bağımlı olduğunu bir kez daha gösteriyor. Kesinlikle. Dördüncü önemli bulgumuz da bu. Pozitif görünen nakit akışı aldatıcı olabilir. Stok eritmeye dayanıyor. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde şirketin genel finansal sağlığını özetleyen o temel oranlar var ya, cari oran, borçluluk oranı, karlılık marjları, onlar ne durumda? Analiz raporu ve faaliyet raporundaki oranlar bize ne anlatıyor? Genel bir kötüleşme mi var? Evet, maalesef genel tablo pek iç açıcı değil. Mesela cari oran. Biliyorsunuz, şirketin kısa vadeli borçlarını dönem varlıklarıyla ödeme gücünü gösterir. Evet, genelde birin üzerinde olması beklenir. Aynen. Ama Hektaş'ta genellikle kritik eşik olan birin altında seyretmiş ve Haziran 2025 itibarıyla 0,78'e kadar düşmüş. Bu, likidite yani nakit sıkıntısı riskinin arttığını gösteriyor. Borçluluk nasıl peki? Hani borçlar azalmıştı. Borç öz kaynak oranı, evet 2023'teki zirvelerden sonra yapılan sermaye artırımı sayesinde düşmüş, Haziran 2025'te 0,81 olmuş. Ama dediğimiz gibi bu iyileşmenin kaynağı operasyonel başarı değil, dış finansman, o yüzden tek başına bakıp "Aa ne güzel" demek zor. Anladım. Peki ya karlılık oranları? Onlar ne durumda? İşte asıl alarm orada çalıyor. Brüt kar marjı pozitiften -%5'e düşmüş, net kar marjı zaten istikrarlı bir şekilde negatif, -34 seviyesinde. Belki de en önemlisi öz kaynak karlılığı yani ROID. O ne durumda? O da istikrarlı bir şekilde negatif, Haziran 2025 itibariyle -%33 civarında. -%33 ROI. Bu ne anlama geliyor tam olarak yatırımcı için? Bu, şirketin sahip olduğu öz kaynakları kullanarak hissedarları için değer yaratmak bir yana mevcut değeri erittiği anlamına geliyor. Yani şirket hissedarlarının parasını kullanarak para kaybediyor. Bu, yatırımcılar açısından en temel alarm sinyallerinden biridir. O zaman 5. bulgumuz temel finansal sağlık göstergeleri kırmızı alarm veriyor. Maalesef durum bu, oranlar özetle bunu söylüyor. Kısa vadeli ödeme gücü zayıf, borçluluk kağıt üzerinde iyi görünse de sebebi sorunlu ve en önemlisi şirket ana işinden para kaybediyor ve hissedar değerini yok ediyor. Peki tüm bu finansal tabloya piyasanın tepkisi ne olmuş? Yani hisse senedi yatırımcıları, profesyonel analistler bu durumu nasıl okumuş? Analiz raporuna göre piyasanın tepkisi oldukça sert, hisse fiyatı Kasım 2022'deki zirvesinden 18,44 TL'den raporun yazıldığı dönemde 4,2 TL civarına kadar gerilemiş. Bu yaklaşık %80'lik bir düşüş demek. %80 düşüş. Çok ciddi bir değer kaybı. Teknik göstergeler ne diyor peki? Onlar da pek umut vermiyor. Analiz raporu çeşitli finansal platformlara atıfta bulunarak göstergelerin büyük çoğunluğunun güçlü sat sinyali verdiğini ve düşüş trendinin hakim olduğunu belirtiyor. Hissenin yüksek oynaklığı yani volatilitesi de cabası. Analistlerin yorumları ne yönde? Aracı kurumlar ne diyor? Genelde karamsar bir hava hakim. Raporda örnek verilen Deniz Yatırım'ın tavsiyesi sat yönünde. Hedef fiyatlarını biraz yukarı çekmiş olsalar bile tavsiyeleri değişmemiş. Bu ilginç. Hedef fiyat yukarıda ama tavsiye sat. Evet, analiz raporu da tam bu noktaya dikkat çekiyor. Bir aracı kurumun hedef fiyatı mevcut fiyatın üzerinde belirleyip yine de sat demesi aslında çok güçlü bir negatif sinyaldir. Ne anlama geliyor bu peki? Şu anlama geliyor, analistler muhtemelen hissenin ucuz görünmesine rağmen temel sorunları nedeniyle daha da düşebileceğine inanıyorlar. Veya olası kısa süreli yükselişlerin aslında satış fırsatı olduğunu düşünüyorlar. Yani hissenin bir değer tuzağı, value trap olma ihtimali üzerinde duruyorlar. Anladım. Peki genel konsensus ne diyor? Başka analistlerin ortalama hedefine? Raporda belirtilen ve Investing.com'dan alındığı söylenen 12 aylık konsensus analist hedef fiyatı 4,30 TL olarak görünüyor. Bu da o dönemki mevcut fiyattan bile potansiyel bir düşüşe işaret edebiliyor ya da en iyi ihtimalle yatay bir seyre işaret ediyor.
Yani profesyonel çevrelerde pek iyimser değil. Pek değil. Profesyonel finans çevreleri, Hektaş'ın temel yatırım hikayesinin bozulduğu görüşünde birleşiyor gibi duruyor. 6. bulgumuz da bu. Piyasa ve analistler şirketin geleceği konusunda karamsar. Peki tüm bu analizleri şirketin o iddialı vizyonu, acı finansal gerçekleri, bozulan oranları, piyasanın ve analistlerin karamsar tepkisini hepsini bir araya getirdiğimizde nasıl bir sonuca varıyoruz? Analiz raporu bu tabloyu nasıl özetliyor, nasıl sentezliyor? Ortada zorlu bir dönemden sonra bir geri dönüş potansiyeli mi var, yoksa raporun işaret ettiği gibi bir değer tuzağıyla mı karşı karşıyayız? Analiz raporunun vardığı hakim sonuç, maalesef durumun bir değer tuzağı olduğu yönünde. Neden peki? Gerekçeleri ne? Gerekçeleri aslında şimdiye kadar konuştuklarımız. Temel operasyonel iş kolu bozulmuş, o negatif brüt marj çok kritik. Bilanço yapısı kırılgan görünüyor, nakit akışı sürdürülemez olarak nitelenen stok eritme gibi yöntemlere dayanıyor, piyasa ve analistlerin genel görüşü olumsuz ve belki de en önemlisi şirket negatif öz kaynak karlılığıyla hissedar değerini yok ediyor. Peki ya geri dönüş ihtimali? Hiç mi yok? Rapor elbette geri dönüş senaryosu ihtimalini de değerlendiriyor ama bunu aykırı ve yüksek riskli bir görüş olarak tanımlıyor. Neden yüksek riskle? Çünkü bu senaryonun gerçekleşmesi için çok iyimser varsayımların aynı anda yerine gelmesi lazım. Mesela, yapılan o devasa yatırımların çok kısa sürede yüksek karlılıkla geri dönmesi gerekiyor. Maliyet yapısının çok hızlı bir şekilde iyileştirilmesi lazım. Şirketin stratejik vizyonunun mevcut operasyonel kaosa hızla galip gelmesi lazım. Bunlar pek kolay görünmüyor anlattıklarınıza göre. Aynen. Raporda mevcut verilerin bu iyimser senaryoyu şu an için desteklemediğini açıkça belirtiyor. Ana riskleri de sıralıyor zaten. Operasyonel riskler, yani kâra dönememe riski, finansal riskler, yüksek borç, yeniden finansman ihtiyacı, seyreltme riski, yeni hisse satışı ihtimali ve piyasa riskleri, hissedeki yüksek oynaklık. Anladım. Yani raporun ana tezi finansal durumda bir iyileşme olmadığı gibi temel karlılıkta kötüleşmenin devam ettiği yönünde. Borç biraz azalmış olsa da para kazanma motoru stop etmiş gibi. Evet, raporun ifadesiyle her satışından zarar eden bir şirket ciddi sıkıntıdadır. Durum bu kadar net özetlenmiş. Peki tüm bu detaylı değerlendirmelerin ardından analiz raporu somut olarak ne öneriyor? Yani sonuç olarak ne diyor, ne tavsiye ediyor? Raporun sonuç bölümündeki nihai tavsiyesi oldukça net ve tek kelime: sat. Sat, yani sat tavsiyesi. Evet, sat tavsiyesi veriyor. Mevcut hissedarlar için önerisi şu: hissede yaşanabilecek olası yükselişler pozisyondan çıkmak için bir fırsat olarak değerlendirilmeli. Peki ya yeni yatırım yapmayı düşünenler için? Onlara ne diyor? Onlar için tavsiye daha da keskin, şirketin temel operasyonel performansında net, belirgin ve en önemlisi sürdürülebilir bir iyileşme görülene kadar, özellikle üst üste birkaç çeyrek pozitif brüt kar ve pozitif faaliyet karı açıklanana kadar hisseden uzak durulması gerektiği belirtiliyor. Yani somut, kalıcı bir düzelme görmeden bulaşmayın diyor özetle. Aynen öyle. Önce kanıtı görmek lazım diyor rapor. Evet. Hektaş'ın finansal durumuna dair bu oldukça derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Gördüğümüz gibi ortada şirketin iddialı Ar-Ge ve büyüme hedefleriyle son dönemdeki zorlu finansal gerçekleri arasında ciddi bir makas var. Bir denge kurma mücadelesi söz konusu. Ama terazi şu an için pek dengede durmuyor gibi. Kesinlikle. Vizyon ne kadar parlak olursa olsun son 10 çeyreklik veriler ve güncel faaliyet raporu operasyonel karlılıkta ciddi sorunlar olduğunu ve finansal yapının baskı altında olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Şirketin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar bu tabloyu tersine çevirip çeviremeyeceği kritik olacak. Piyasalar da bunu yakından izleyecektir şüphesiz. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu yayın bize ilettiğiniz kaynaklara dayanan bir finansal durum değerlendirmesidir. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmamalıdır. Kendi araştırmanızı yapmanız, farklı kaynakları incelemeniz ve herhangi bir yatırım kararı almadan önce mutlaka yetkili bir finans uzmanından profesyonel görüş almanız en doğrusu.
Unutmayın, piyasa koşulları da, şirketlerin durumları da çok hızlı değişebiliyor. Dikkatli olmakta her zaman fayda var. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız bu analiz Hektaş'ı ve finansal durumunu anlamanızda size bir pencere açmıştır, faydalı olmuştur. Umarız öyle olmuştur. Bir sonraki yayınımızda tekrar buluşmak dileğiyle hepinize bol kazançlı, sağlıklı ve başarılı günler dileriz. Ve tabii kanalımıza abone olarak bu tür içerikleri desteklemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.